Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Malum Nisan ayındayız ve yaz için çalışmalarımız devam ediyor. Bir motifin sadece orta kısmını aldım, kare haline getirdim ve buradaki rafya iplerle ördüm. Bunlar birer yumaktı ama üzerinde marka falan yok. 10 liraya 7,5 liraya falan aldım sanıyorum. İkişer tane motif çıktı. Fakat bu renk kağıt ip kullandım. Çünkü uygun rafya ipim yoktu elimde. Bunu 2 kat olarak kullanınca buradaki kalınlığa ulaştı. Gayet iyi oldu. Ama elinizde kombin yapacak rafya ipleriniz varsa onları kullanın. Tamamı aynı ipten olsun. Bu şekilde ben rengarenk motifleri ördüm. Kenarları hep aynı renkle geçtim. Bu çift katlı kağıt iple. Bu çok güzel bir plaj çantası, günlük çanta, artık nasıl kullanırsanız çok kullanışlı ve çok şık bir çanta haline gelecek. Şimdi bu eklemeyi göstereceğim ve motifin yapılışını gösterdikten sonra harika bir çanta olduğunu çekimlerde göreceksiniz. Motifin yapılışını daha açık bir ipte göstermek istedim. Yine bu da bir rafya ip. Ve tığ numarası da 4 milimetre. 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. İlk zincire ilmek kaydırarak bağlıyorum. Sonrasında bu yuvarlağın içerisine 16 tane sık iğne örüyoruz. Şöyle ipi biraz yüksek tutuyorum. Birinciyi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 zincirde sık iğneden sonra ilk sık iğnenin üzerine gene ilmek kaydırarak bağlıyorum. Şöyle biraz sıkılaştırarak bunu arada sağlamlaştırıyoruz. Önce bir ilmek alarak, sonrasında aralardan geçirerek örneğin içerisinde, örgünün içerisinde kaybediyoruz. Şimdi 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 doluyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine trabzan. Sonra 1 2 3 4 5 zincir doluyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine gene 1 2 3 4 5 zincir doluyorum. Bir taneyi atlıyorum. Diğerine trabzan. Bu şekilde 8 çiçek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve son çiçeği yapıyoruz. 3 4 5.
1 2 3. zincire bağlıyoruz. Şöyle. Şu ilmeği hafif yüksek tutuyorum. Şöyle çok hafif. Boşluğa bir sık iğne. Sonra yarım trabzan, yani bir kere de çıkıyoruz. Sonra ikili trabzan. 2 kere doluyorum. 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3. 2 kere doluyorum. Bir tane daha. 1 2 3. Şimdi araya bir zincir. Gene 2 kere doluyorum. 2 tane üçlü trabzan. 1 2 3. Tekrar doluyorum. 1 2 3. İki kere de çıkıyorum. Sonra bir kere de yarım trabzan, bir tane. Sonra sık iğne. Bu şekilde çiçekler ortaya çıkıyor. Diğer boşluğa geçiyorum. Gene bir tane sık iğne. Bir tane yarım trabzan. Bir tane ikili trabzan. 2 tane üçlü trabzan. 1 2 3. Bir tane daha. Bir sık iğne, bir yarım trabzan, bir ikili, 2 tane de üçlü trabzan. Araya bir zincir. Tekrar 2 tane üçlü trabzan. Bir tane ikili, bir tane yarım, yani bir kere de çıkıyoruz. Bir tane de sık iğne. Yapraklar bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu şekilde çiçeği bitiriyoruz. Son yaptığımız sık iğne ile diğer sık iğnenin karşısındaki sık iğnenin üzerine ilmek kaydırıyoruz. Her trabzanın üzerine ve ortaya geliyoruz. Ortaya geldim. Şimdi şuradaki ortaya batacağım bir dahakine. Köşeyi oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 zincirle diğer boşluğa batıyorum. Bir sık iğne. Burası köşe. Şimdi 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Diğer boşluğa. Şimdi buradaki ikinci köşeyi oluşturuyorum. Gene 11 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. İkinci köşede oluştu. Gene 7 zincir 11 zincir olarak 4 köşeyi tamamlıyoruz. Son 7 zinciri de çekip başladığım noktaya bağlıyorum.
köşeleri oluşturduk. Şimdi sık iğnelerini öreceğiz. Yine şöyle hafif yüksek bırakarak burada 11 zincirle başlamıştık. Her bir zincire batarak devam edeceğiz. Boşluğa değil. Zincire batarak devam edeceğiz. İlk zincire bir sık iğne. İkinci zincire 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğneden sonra şurada göstereyim. Burada da değişik başka bir çanta ördüm. Tek motifle, yani tek motif derken birer tane önde ve arkada motif kullandım. Gene kağıt ipi çift kat kullandım. Böyle çapraz bir çanta ortaya çıktı. İçine taş rengi bir astar yaptım ve ona yakışan şöyle bir sap aldım. Bunu örebilirsiniz de tabii ki. Bunu da bu şekilde değerlendirdim. Şuradan göstermeye çalışayım. Şöyle şurada köşeler oluşturacağız. Buraya batacağımız için 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Sonra tekrar 6.'yı ördüğümüz sık iğnenin dibine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve son zincir 6. Şimdi bu 7 zincirin her birine, yalnız şu ortada battığımız bu sık iğnelerin de üzerine batıyoruz. Buna atlayıp batmadan bu tarafa doğru atlarsak, şurayı örmeden bu güzel olmuyor. Örnek dıştan büzüyor. Baya bir büzüyor. Onu ben denedim çünkü. O yüzden her bağlantı yerlerine mutlaka birer sık iğne örelim. Gene zincirin içerisine 7 zincire 7 sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi gene köşeyi örüyoruz. İlk zincire 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 1, 2, 3 zincir ve aynı noktaya 6 sık iğne daha yapıyoruz. Birini ördük. 2, 3, 4, 5 ve 6. Sonra şu araya battığımız sık iğnenin üzerine de örüyoruz. Oraları hiç atlamayalım. Tekrar 7 sık iğne örüyoruz. 7
zincirin üzerine. Bu şekilde örerek başladığımız yere geliyoruz. Motifi kare hale getirip bir sırada sık iğne ördükten sonra bir sıra daha örüyoruz. Fakat bunu motifte de görüldüğü gibi son sıraları hep aynı iple örüyorum. Bütün motiflerin kare haline geldikten sonra son bir sıra daha aynı iple örüyorum. Birleştirmeleri de aynı renkte yapıyorum. Şimdi ikinci sırası, yani şuradaki kahve sırasındayız. Kullandığım ip de buydu. Şimdi ben örnek olsun diye yaptığım için ikinci sırayı da gene aynı ördüğüm iple göstereyim. İpi şöyle göstereyim tekrar. Bitti ve ilk trabzana bağladım. Bir şöyle sıkı zincir yaptıktan sonra aynı yere her ilmeğin üzerine bir sık iğne, yani her sık iğnenin üzerine bir sık iğne örerek devam ediyoruz. Ortaya 3 tane zincir çekmiştik köşelere. O zincirin içerisine bir tanesine, yani ilk zincire bir sık iğne, ortadaki zincire 2 tane sık iğne, son zincire bir sık iğne daha, toplam 3 tane zincire 1 ortadakine 2 batıyoruz. Sonra gene her sık iğnenin üzerine bir sık iğne örüyoruz. Her ilmeği örüyoruz yani. Köşeye geldim. 3 zincirin ilkine bir sık iğne, ikincisine bir, iki sık iğne, üçüncü zincire bir sık iğne. Sonra tekrar örmeye devam ediyorum. Yine köşelere geldiğimde burada 1, 2, 3 zincir, birinci zincire 1, ikinci zincire 2, üçüncü zincire gene 1 sık iğne örerek toplam 4 tane sık iğne arttırıyoruz her bir köşede. Son ilmeği de ördükten sonra ipi çıkarıyorum. Karşısındaki trabzana, yani ipi bağlayacağımız ilmeğe, sonra da bu şekilde geçirip örgünün devamlılığı bu şekilde muntazam görünüyor. İpi de içeride kaybettikten sonra motif bitti. Motifi bu şekilde bitirdikten sonra artık ek sıraları kaldı. Onu da çanta üzerinden göstereceğim. Bu sadece nasıl örüldüğüne bir örnek olsun diye farklı açık renk bir iple çalışmak istedim. Benim renklere çok fazla takılmayın. İstediğiniz renkte, istediğiniz şekilde birleştirin. Ben sadece bir fikir olsun diye renkleri gösterdim. Yerleştirme bu şekilde: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane motifimiz var. Tığ
4 milimetre, yani şöyle yazalım. Bunu belirginleştirelim. Sonrasında motifleri de şu şekilde yerleştiriyoruz. 1, 2, sonra 1, 2, 3, sonra 1, 2, 3, 4 ve 1. Bu şekilde yerleştirirsek şu uçlar şuralarına sap. Buraları sap. Bir araya getirildiklerinde şunlar çantanın en geniş kısmını oluşturuyor. Şimdi birleştireceğimiz yerler zaten ben yüzeyini tamamen birleştirdim. Şimdi iki parçayı birbirine eklerken de nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Tamamı zaten şuradaki şekilden ibaret. Çok zor olmayan, basit, herkesin örebileceği bir model. Motifin genişliği tam 19,5 santim. Tam orta şuradaki benim ekleme sıram. Oraya kadar 19,5. Şurada yazdım. Her bir motifin genişliği 19,5 santim. Ben motifleri ördükten sonra düz olarak çantayı ikiye katlamamış haliyle birleştirdim. Tabii ki birleştirme nasıl yaptım onu da göstereceğim. Şimdi çantayı sonra ikiye katladım. Buralara askılar dikilecek. Şurada bir motifin genişliğini, yani şu çantanın genişliğini verecek olan motifin şöyle zarf halinde katlıyoruz. O görünüyor zaten yaparken. Bir kenarını buraya, bir kenarını buraya dikiyorum. Yani ekliyorum ve çantanın genişliği ortaya çıkıyor. Aynı şekilde burada da şu taban, bu çanta sapı dikilen yer ve şu genişliği veren motifi de şu iki sıraya, şu iki sırayı birleştiriyoruz. Şöyle harika bir çanta oluşacak. Yakın mesafe olduğu için çok fazla gösteremedim. Ama basit, anlamışsınızdır mutlaka. Şimdi ipi çift kat kullanmıştım. Çünkü benim bu ip renkli olanlar rafya. Bu da kağıt ipti. Çift kat, aynı kalınlığı bulmak için çift kat yapmıştım. Eklemeyi çift kat değil, tek kat yapıyoruz. Çift kat fazla gelir çünkü. Şöyle kıvırıyorum. Bu şekilde ve bu şekilde. Önce şu iki kenarı birbirine bir sıkılayalım. Nasıl yapacağız onu? Şu boşluğa 3 zincir çekmiştik. 3 zincirin birine birer tane, ortaya 2 tane. Bu 2 tane olanın bu tarafa bakan, yani ek yapacağımız yere tarafa bakanına tığ geçiriyorum. Aynı şekilde buraya dikeceğimiz için şöyle kafa karışmadan şöyle. Burada da öyle. Şurada boş olan ikinci zinciri bağlıyorum. Tek kat yapıyoruz. Dediğim gibi örerken çift kattı, dikerken tek kat kullanıyorum. Önce buraya bir ipi sıkılıyorum. Sonra tam karşılığına gelen 3 zincirin en son zincirinde bir sık iğne vardı. Aynı şekilde tam karşılığında da batacağımız zincir o olacak. Şöyle içeriye doğru batıyorum. Bu ip ortada kalacak. Sonra geliyorum, zincire batıyorum ve hiç üzerine böyle almadan, ilmek yapmadan kaydırarak çıkıyorum. Bunu da burada sıkılaştırarak kaybederiz. Sonra gene geliyorum. Bir ilmek sonrasına batıyorum. İçeri doğru batıyorum. İp aşağıda kalıyor bu ip. Sonra geliyorum. Tam karşılığına batıyorum. İpi alıp kaydırarak çıkartıyorum. Gene
bir sonraki zincire batıyorum. Sonra tam karşılığına gene şöyle ilmeğe batıyorum. Karşılığına ve çıkıyorum. Tekrar tam karşısına bakın bir zincir görüntüsü oluşuyor. Gene takip ederek ilmekleri çok kolay aslında. İlk önce biraz belki zorlanırsınız ama sonra kolay. Tekrar zincire ve karşı ilmeğine bu şekilde devam ediyorum. Şöyle açıkta göstereyim. İlmeğin içerisine içeri doğru, buna da içeri doğru içeri doğru ipi alıyorum ve ilmek kaydırarak çıkıyorum. Zincirin içinden diğer zincirin içinden yani ilmeğin köşeye kadar bu şekilde örüyorum. Evet, şurayı birleştirdim. Köşeye kadar geldim. İlmekler hep birbirine bakıyor olacak. Şimdi ortada çift battığımız bir zincir vardı. Her köşede. 3 zincirin başlara tek, ortaya çift batıyorduk. Şimdi çift battığımız diğer bu tarafa bakan ilmeklerine batarak öreceğiz. Bunlara dikkat edersek çok muntazam birleştirme olur. Gayet kolay aslında. İçeri doğru batıyoruz. İplik hep altta kalıyor. Sonra ipi alıyoruz ve ilmek kaydırıyoruz. Gayet basit. Tek dikkat edeceğimiz şey her ilmeğin tam karşılığındaki ilmeğe batıyor olmamız. Birleştirirken kayma yapmadan tam birbirine bakan ilmekleri birleştirmemiz gerekiyor. Yoksa örmesi çok kolay. Görüldüğü gibi gayet muntazam, zincir görünümlü bir birleştirme oluyor. Evet, bütün ek işleri bitti. Şöyle ölçersek tam kenardan diğer kenara 53 santim. Genişliği 53 santim oldu. Şöyle yüksekliğine de bakalım. Yüksekliği de
37,5 santim. Saplarını da daha önce ördüm ve eğer takip ediyorsanız diğer videolarımı orada kullandığım saplardan gene. Bundan önceki çantada başlarken şöyle geniş bir dikme payı, yani o da görüntüsü için yapmıştım. Bunu direkt hemen, gerekmiyor çünkü parça örmeye başlarken ve biterken, hemen şu şekilde dikeceğim. Pay bırakarak, dikiş payı bırakarak kesmiştim. Hemen şuradan dikip sapları da yerleştirdikten sonra çantayı bitiriyorum. Çanta sapına kısa bir anımsatma yapayım. 6 ilmek üzerinden ördüm ben bunu. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz ve tek kat ördüm. Görüldüğü gibi. 7 zincir çektim. Hemen yanındaki zincire batarak 6 tane ilmek oluşturdum. Tabi sizin yapacağınız ölçüye bağlı. Şöyle ördüm. Sonra aldım şu ucu. Batacağımız ilmek şurası. İlk zincirimiz. Arkada nereye batıyoruz? Bakın şurada sanki onun devamı gibi bir ilmek geliyor şöyle. Hemen oraya batıyoruz. Yani şurada gördüğümüz şu kesik kesik olan iplere değil. Şöyle tuttuğumuz zaman şuraya batıyoruz. Tam karşılığına gelen yer burası. Bakın sanki aynı ilmeğin içinden çıkan iki ip. Oraya bağlıyorum ve örerek devam ediyorum. Yuvarlak şekilde hiç ek yapmadan örüyoruz. Sonra zincir burada ve karşılığı bu. Aslında çok kolay. Nereye batacağımız o kadar belli ki. Sadece el alışkanlığı yapmamız gerekiyor. Zincir burada. Bakın. Şu. Ve buraya battıktan sonra aynı ilmek içerisinden çıkıp devam ediyormuş gibi şurası. Bakın. Şuraya batıyorum. Sonra diğeri ve tam karşısında gözüküyor. Oraya batıyoruz. İlk sıra ilk başlayanlar için biraz zorluk yaratır ama çok kolay. Sonra diğer ilmek ve karşısı burası. Dikkat etmeniz gereken tek şey ilmekleri arttırmadan, eksiltmeden örmek. 6 tane yapıyorsak 6 tane olarak devam edeceğiz. Hep sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya batıyorum. Karşılığı hemen şöyle batıyoruz. Sonra şöyle bakın. Çok belli. Şu kesik kesik olanlar değil. Tam karşısı. Şöyle. Şöyle. Şimdi örgü büyümeye başladı. Artık iyice belli, bakın. Şöyle. Nereye batacağımız artık iyice belli. Bakın. Şu ikisi. Evet, bu şekilde istediğimiz uzunlukta örüyoruz. Ben sanırım 60 santim kadar ördüm.
57 santim, pardon. 57 santim örmüşüm. 63 diğeriydi. 57 santim yeterli olmuş. Çanta sapını şöyle tam köşeye muntazam bir şekilde dikiyoruz. Birkaç kere de dönelim dikişin etrafında. Sağlam, öyle hemen kopmayan, çanta eskiyene kadar kullanabileceğimiz çanta sapı olsun. Bir ilmek çantadan, bir ilmek saptan alarak bu şekilde tam şu köşeye monte ediyoruz. Şimdi bu dikişin etrafında tekrar tur atarak dikişi sağlamlaştırıyorum. Dikerken de tek kat kullanıyorum. Eklerken yaptığım gibi. Şimdi bir kat daha, yani bir tur daha döneceğim dikişlerin üzerinden. İyice sağlamlaşsın. Evet, çanta saplarını da diktikten sonra örgümüz tamamlandı. Yakın plan ancak bu kadar görünüyor. Şimdi ben bunun görselini de çekip şuradaki yaptığım çantadan da biraz bahsedeyim. Gene aynı motif. Sadece şurada 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Bir sırada ilmek kaydırarak ördüm. Kenarlar 2 sıra. Daha ince. Gene aynı şekilde alt kısmı da aynı örgüyü ördüm. Ve 1, 2, 3, 4, 5 ilmek üzerinden de yan duvarını çalıştım. Komple ördüm. Ve sonra da motif parçalarına diktim. Şimdi astarını henüz daha bitirmedim. Onu dikiyorum. Taş rengi bir astar ve ona uygun da bir askı kullanacağım. Benden şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.